Ya kuantum dünyasının en tuhaf sorusu parçacıkların nasıl davrandığı değilse? Ya asıl soru bizim gerçekliği nasıl deneyimlediğimizse? Çünkü kuantum mekaniği 100 yıldır bize aynı şeyi söylüyor. Doğa sağduyunun dilini konuşmuyor. Bir elektron tek bir parçacık gibi davranıyor. Ama aynı anda dalga gibi de yayılıyor. Bir ölçüm yaptığınızda olasılıklar dünyası sanki tek bir sonuca kilitleniyor. Ve tam bu noktada fizik ikiye ayrılıyor. Bir tarafta ölçmeden önce belirli bir gerçeklik yok diyen yorumlar var. Diğer tarafta ise çok daha sert bir iddia ortaya atanlar bulunuyor. Hayır, gerçeklik ölçümden önce de var. Sadece onu açıklamak için görünmeyen bir rehber mekanizma gerekiyor. İşte de Broglie-Bohm pilot dalga teorisi tam burada sahneye çıkıyor. Antoni Valentini gibi isimler bu yaklaşımı kuantum mekaniğinin bireysel sistemleri gerçekten açıklayan en tam ve gerçekçi yorumlardan biri olarak savunmuştur. Bu tabloya göre ortada yalnızca olasılıksal bir dalga fonksiyonu yok. Aynı zamanda gerçekten var olan parçacıklar var. Ve bu parçacıkların izlediği yolu yönlendiren bir pilot dalga bulunuyor. Yani doğa görünürde rastgele değil, derinde belirlenimli bir düzene sahip. İlk bakışta bu çok çekici. Çünkü bu yaklaşım ölçüm yapınca gerçeklik ortaya çıkıyor hissinden kurtulup gerçeklik hep vardı deme rahatlığını veriyor. Ama sorun tam da burada başlıyor. Çünkü pilot dalga teorisinin güçlü tarafı ile en tartışmalı tarafı aynı yerde durmaktadır. Eğer gerçekten fiziksel bir pilot dalga varsa bu dalga tam olarak nerede var oluyor? Nasıl etkide bulunuyor? Neden parçacığı yönlendirirken parçacığın dalga üzerinde simetrik bir geri etkisi görünmüyor? Neden bu yönlendirici yapı sıradan 3 boyutlu uzayda değil de çok parçacıklı sistemlerde konfigürasyon uzayı denilen daha soyut bir yapıda tarif ediliyor? Ve en önemlisi fiziksel etkisi olan bir şeyin enerji muhasebesi nasıl yapılacak? Pilot dalga teorisine yöneltilen en sert eleştirilerden biri burada devreye giriyor. Eleştirmenler diyor ki kuantum potansiyel denilen şey sanki çok zayıf ama çok etkili bir rehber gibi davranmaktadır. Parçacığın yolunu değiştiriyor. Ama bu değişimin klasik anlamda bir itme, çarpışma ya da alıştığımız enerji aktarımı diline rahatça oturmadığı görülmektedir. Bir başka deyişle teorinin fiziksel resmi sezgisel olarak güçlü. Ama mekanik altyapısı hala kavramsal baskı altında. Bu yüzden bazı düşünürler boğumcu yaklaşımların matematiksel haritayı fiziksel arazinin kendisiyle karıştırdığını savunuyor. Yani elimizde düzenlilikleri çok iyi izleyen bir model olabilir. Fakat bu modelin içinde geçen her kavramı doğrudan evrende çalışan gerçek bir makine gibi düşünmek zorunda değiliz. Tam bu kırılma noktasında çok radikal bir öneri ortaya çıkmaktadır. Beyin merkezli çoklu blok dünyalar yorumu. Bu yaklaşımın çıkış fikri şu: sorun görünmeyen pilot dalgayı dış dünyaya yerleştirmemizden kaynaklanıyor. Eğer holo hareket yani Bohm'un bütünsel akış fikrini dışarıdaki gizli fiziksel bir rehber olarak değil de beynin gerçekliği tutarlı bir deneyime dönüştürme süreci olarak okursak hem mekanik aşırılıktan kaçmış oluruz hem de enerji hesabını doğrudan biyoloji içinde yapabiliriz. Buradaki öneri yüzeyde çok güçlü görünüyor. Çünkü beyin merkezli çoklu blok dünyalar yorumu şunu söylüyor: dışarıda akan gizemli bir pilot dalga aramaya gerek yok. Zaten ortada çok daha somut bir düzenleyici sistem var: beynimiz. Beyin çevreden gelen zengin ve sürekli veri akışını alıyor. Onu filtreliyor, sadeleştiriyor, örüntülere ayırıyor ve deneyimlediğimiz tutarlı dünyayı kuruyor. Bu görüşte holo hareket, dış fiziksel uzayda parçacıkları süren bir gölge kuvvet değil, zihnin karmaşık gerçeklikten tek bir yaşantı çizgisi üretme işi. Bilinç de burada dış dünyadaki parçacıkları süren mistik bir dalga değil, tutarlılığı sabitleyen bir arayüz gibi düşünülmektedir. Peki bu fikir neden ilgi çekiyor? Çünkü nörobilim bize çok temel bir şey söylüyor. Gözlem bedensiz bir olay değil. Görmek, duymak, dikkat etmek, anlam çıkarmak, karar vermek, bunların hepsi gerçek ölçülebilir, enerji tüketen biyolojik süreçler. İnsan beyni vücut ağırlığının çok küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen dinlenim halinde toplam enerjinin çok büyük bir kısmını tüketiyor. Sinir hücreleri sürekli elektriksel farklarını koruyor. Kimyasal taşıyıcıları geri dönüştürüyor. Sinyal yayıyor, ağlar kuruyor ve bu işlerin tamamı metabolik maliyet üretiyor. Bu yüzden beyin görüntüleme yöntemleri kan akışı, oksijen kullanımı ve glikoz tüketimi üzerinden bilişsel faaliyetleri
dolaylı olarak izleyebiliyor. Yani bir yerde enerji harcanıyorsa onun izi doku üzerinde görülebiliyor. İşte teori tam burada güçlü bir sezgi yakalıyor. Gözlem dediğimiz şey boşlukta süzülen soyut bir ölçüm değil. Gözlem sinir sistemi olan bir varlığın dünya ile kurduğu maliyetli, seçici ve yapılandırıcı ilişki. Dış dünya ne kadar zengin olursa olsun bizim deneyimlediğimiz dünya sinir sistemimizin taşıyabildiği, sıkıştırabildiği ve kararlı hale getirebildiği ölçüde bize açılıyor. Bu açıdan bakıldığında açıkça yaşanan dünya ham gerçekliğin tamamı değil. Canlı bir organizmanın kullanabildiği düzenlenmiş sürüm olmaktadır. Buraya kadar olan kısmı bilimsel olarak savunmak kolay. Çünkü algının seçici olduğu, beynin dünyayı ham haliyle kopyalamadığı, tersine sürekli model kurduğu zaten güçlü biçimde destekleniyor. Modern bilişsel bilimde predictive processing ve active inference gibi çerçeveler tam olarak bunu anlatıyor. Beyin dış dünyadan veri alan pasif bir kamera değil. Kendi beklentilerini kuran, hataları düzelten, gelen sinyalleri bağlama yerleştiren, yani sürekli tahmin eden bir organ. Biz dünyayı sadece görmüyoruz. Aynı zamanda dünyayı beynimizin kurduğu modeller üzerinden anlamlandırıyoruz. Fakat işte tam bu noktada çok kritik bir ayrım var. Beynin enerji harcayarak dünyayı modele dönüştürmesi başka bir iddia. Bu metabolik sürecin kuantum gerçeklik içinde tek bir deneyim çizgisini seçtiğini söylemekte bambaşka bir iddia. Birincisi güçlü nörobilim, ikincisi ise henüz fizik düzeyinde kurulmuş bir teori değil. Çünkü ölçülebilir metabolizma yalnızca bu teoriye özgü bir durum değil. Klasik sinir bilimde bunu kabul ediyor. Yani beynin enerji tüketiyor olması otomatik olarak bilincin kuantum düzeyde pilot rol üstlendiğini göstermiyor. Ancak bu teori üzerinde düşünmeye değer bir yapı oluşturuyor. Ancak burada da bir kısıtlama var. Kuantum süreçlerini doğrudan bilincin merkezine koyan görüşler büyük bir sorunla yüzleşmektedir. Bu da dekoherans. Kuantum sistemleri çok hassas yapılardır. Çevreyle etkileşime girdikçe kırılgan süperpozisyon özelliklerini hızlı kaybederler. Beyin ise sıcak, ıslak, gürültülü ve moleküler olarak son derece hareketli bir ortamdır. Bu yüzden beynin bilişsel işlevlerinin büyük bir kısmını uzun ömürlü kuantum koherans üzerinden açıklamak bugün için güçlü deneysel destek taşımamaktadır. Burada beyin merkezli çoklu blok evrenler teorisinin yaptığı manevra dikkat çekici. Kuantumu doğrudan nöronların içine sıkıştırmak yerine açıklamanın bir bölümünü kayıt durumları, tutarlılık, deneyim çizgisi ve blok evren geometrisi gibi kavramlara taşıyor. Böylece kaba bir kuantum beyin iddiasından uzaklaşıyor. Ama bunun bedeli de şu: fiziksel teoriyle nörofelsefi yorum arasındaki sınır bulanıklaşıyor. Şimdi bir adım daha derine inelim. Teorinin ikinci büyük ayağı blok dünyalar. Yani bu görüşe göre evren dışarıdan bakıldığında olup biten bir süreç değil, 4 boyutlu, küresel olarak tutarlı bir uzay zaman bütündür. Geçmiş, şimdi ve gelecek akıp giden ayrı odalar değil, aynı geometrik yapının farklı bölgeleridir. Biz zamana dışarıdan bakan bir göz değiliz. Biz bu yapının içindeki tutarlı kayıt dizileriyiz. Yani zamanın akıyor gibi görünmesi, evrenin kendi dışından akan bir film olmasından değil, beynin kendi kayıtlarını ardışık biçimde işlemesinden kaynaklanıyor. Bu çerçeve görelilikle çelişmiyor. Hatta belirli açılardan onunla uyumlu görünüyor. Çünkü genel görelilik zaten evrensel bir şimdi fikrini zayıflatır. Fakat bu teori burada bir adım daha atıyor ve diyor ki deneyimlediğimiz tekil dünya, beynin belirli kayıt durumları boyunca stabilize ettiği, yani kararlı hale getirdiği bir anlatıdır. Yani ortada fiziksel gerçekliğin bütünü var. Ama bizim yaşadığımız dünya bu bütünün beyin tarafından seçilmiş, işlenmiş ve süreklilik kazandırılmış bir sürümüdür. Bu fikir güçlü bir anlatı kuruyor. Hatta felsefi olarak oldukça zarif. Çünkü iki zorlu problemi tek hareketle yumuşatmaya çalışıyor. Bir yandan kuantum ölçüm problemini, öte yandan bilinçli deneyimin neden tek ve akışlı hissedildiği sorununu aynı sahnede buluşturuyor. Fakat aynı anda iki büyük sorun da ortaya çıkıyor. Birincisi, bu teori henüz yerleşik kuantum yorumlarıyla mücadele edecek düzeyde açık bir formel yapı sunmuyor. Yani gözlemcinin tam tanımı ne, kayıt durumu tam olarak nedir, olasılık nasıl ortaya çıkıyor, Born kuralı nasıl korunuyor ya da değişiyor, hangi deney bu yorumu standart kuantum mekaniğinden ayırıyor. Bunlar netleşmiş değil.
İkincisi, yaklaşım bazen dağlanan dünyaları reddederken bazen çoklu olası tarihler dilini kullanıyor. Bu da ontolojik zeminde bir gerilim oluşturuyor. İşte bu yüzden çok net bir sonuca varmak gerekir. Bu teori bugün için yerleşik fiziğin doğrulanmış bir alternatifi olmasa da bu yaklaşımın değerli tarafı bize gözlem meselesini yeniden değerlendirmeye aldırması. Ölçüm dediğimiz şeyin laboratuvarda bir cihaz okumasından ibaret olmadığını, en sonunda gerçek beyinler, gerçek enerji akışları ve biyolojik sınırlamalar üzerinden anlaşılması gereken kavram olduğunu hatırlatması. Kuantum teorilerindeki en büyük hatalardan biri gerçekliği ya yalnızca dışarıda ya da yalnızca zihinde aramamız. Daha güçlü olasılık şu görünüyor. Dış dünya yapısal olarak tutarlı bir gerçeklik sunuyor. Beyin ise bu gerçekliği yaşayabilir, eyleme geçirilebilir, süreklilik taşıyan bir forma çeviriyor. Yani bilinç evreni yoktan var eden bir mekanizma değil. Kaotik olmayan, seçilmiş ve sürdürülebilir bir deneyim yüzeyi kuran biyolojik bir düzenleme katmanı. Doğanın içinde çalışan yüksek maliyetli bir tutarlılık makinesi haline geliyor. Ve o zaman bütün tartışma şu soruda düğümleniyor. Eğer yaşadığımız dünya gerçekliğin tamamı değil de beynimizin adapte ettiği bir sürümse, fizik dışarıda ne var sorusunu tek başına cevaplayabilir mi? Yoksa ölçüm problemi dediğimiz şey aynı anda hem fiziksel hem de bilişsel bir problem. Pilot dalga teorisi bize gizli bir fiziksel rehber öneriyor. Beyin merkezli teorimiz gizli rehberi beynin içinde arıyor. Ama asıl zor soru hala karşımızda durmaktadır. Gerçekliği açıklamak için hangisi daha gerekli? Dışarıdaki görünmeyen dalga mı, yoksa içerideki görülür enerji süreci mi? Eğer zaman gerçekten akmıyorsa ve biz yalnızca tutarlı kayıtlar zinciri boyunca ilerliyorsak, özgür irade dediğimiz şey tam olarak nerede duruyor? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.